We maken een reis langs de grenzen van Turkije, bufferzone tussen Europa in crisis en de strijd om de macht in het Midden-Oosten. Wat zeggen die grenzen over de Turken? En wat zeggen ze over ons? 4 grenzen, 4 verhalen over de levens aan beide kanten van de grens. Onlara bir daha görüşemeyebiliriz demedim. Hepimiz biliyorduk. O da oğullarını yedi ve onları bir sese kapattı. Kolu yok kiminin, kimi kör. Kardeşlik eski bir masalın bilgisinde kaldı. Kardeşlik acımaydı. De bergen. In het zuidoosten van Turkije vind ik ze even mooi als onheilspellend. De bergen vormen hier niet alleen de grenzen met Irak, maar ook een frontlinie. Aan beide kanten van de grens wonen Koerden, het enige volk dat stateloos uit de Eerste Wereldoorlog kwam. Hun strijd voor zelfbestuur duurt nu al bijna 30 jaar en wordt vooral hier uitgevochten. Aan de andere kant van de bergen schuilen de strijders van de Koerdische PKK, die vanuit hun kampen in Noord-Irak voortdurend aanvallen uitvoeren op het Turkse leger, dat hier overal aanwezig is. Nasılsınız? Hayırlı yolculuklar. Kimlik alabilir miyiz? Bir saniye. Kapatın onu, kapatın. Kapatın onu Yasir. Burası küçük bir köy meydanıydı. O işte orası su deposu. İşte bunlar hepsi ev. Gördüğün gibi evlerdir. Arka, ön. Sizin eski ev Kendi nerede? ev işte burasıdır. Kendi evim. Kendi evim. Hiçbir şey oldu. Yakılmış ya yakılmış. Burada doğdum, burada büyümüşüm. Yani insan, yani benim her şeyim burada, burasıdır. Her şeyi burada öğrenmişim. Onun için memleketimizi özlüyoruz. Yani biz özgür olmadığı için özgür yaşamak istiyoruz. Özgür olmak istiyoruz. Özgür değiliz burada. Özgür olmak istiyoruz. Herkes gibi biz de yaşayalım. Bizim de hakkımız. Kim yaptı böyle? Milletler devlet yaptı. Devlet yaptı. Neden? Neden neyse onlar biliyor. Neden yaptıysa. Bütün Türkiye'nin Güneydoğu bölgesi komple devlet tarafından yıkılmış. Köydü sonuçta bizim memleketimiz, toprağımız, dedemiz. Allah bilir kaç şeyimiz buradan gitmiş. In de jaren 90 verdreef het Turkse leger de Koerdische dorpelingen hier massaal van hun geboortegrond naar de grote stad, in de hoop zo de voedingsbodem van de PKK weg te halen. De dorpelingen wonen tussen 2 vuren. Niet alleen het leger moeten ze vrezen, maar ook de Koerdische PKK, die volgens het principe redeneert: ben je niet voor ons, dan ben je tegen ons. Geldiler köyde kaçırma olayı oldu. Bir ara 30 kişimizi götürdüler dışarıya. Gittiler, kimi şehit olmuş, kimi
Kimse kalmamış. Hepsi şehit olmuş. Ölmüş daha doğrusu. Ama popüler de köydeler. Nasıl? PKK popüler burada. Öyle diyordu. Öyle diyordu ama öyle değildi. Devlet gözünde mesela hepsi PKK'lıydı ama PKK'lı değildi. Yani normal halde hani onları desem sevmiyor, seviyordu ama yandaş değildi. Yani ne onda ne devlette. Hiç kere özgürce yaşamak isterdiler. Şu tarafa bu tarafa kaçma gitmezdiler. Hep kendi halinde çalışıyordu. Kendi işini, kendi çocuklarını beslemek için. İki ateş arasında, doğrudur. İki ateş arasında ama şu iki ateş arasında şimdi devlete bir şeyler olduğu zaman milleti yıkıyor. Ayın büyüttüğü oğullar. Bize kanlı bir uykunun bir kardeşlik sabahı başlatacağı müjdelenmedi. Cinayetten dönen kardeşiniz, gölgesini gizlediği duvarların ötesini görür, ellerini yıkar ve sizi dünyada bir söz olarak bırakır. Sessiz bir törenle iç geçirme arasında duran yerde gömdüm onları. Ölü oğullar, kurban hepsi. Sanki onlara kurban oluşlarını hatırlatmak için var yeryüzü. Yüzleşiyoruz, sızlanmaya başlayan bir çırpınmada yeter diyorum. Gidin ve öldürmeyin. Bejan Matour is schrijfster en dichter. Ze groeide op in het zuidoosten van Turkije en schreef een boek over haar bezoek aan de PKK-kampen in de bergen van Irak. Hepimizin hikayesinin kökleri burada. Ve yaşanan bütün o tarihin, travmaların kaynağı da burası. Burayla tekrar buluştuğum zaman, her geldiğimde çok derin bir hüzün hissediyorum. Zaten şiirimdeki hüzün de oradan geliyor. Şimdi bu şiiri okurken de tuhaf hissettim. Dağları düşündüm, dağdakileri düşündüm. Bu şiirde anlattığım oğulları düşündüm, kız kardeşleri düşündüm. Şöyle bir şey söylüyordum. Hepimiz biliyorduk, o dağ oğullarını yedi. Hepimiz dağın ölüm olduğunu biliyoruz aslında. Dağ ölüm demek. Hier rijden we nou en je ziet het, we rijden vlak langs de grens met Irak. Hier Turkije, daar Irak. Hier de woeste bergen, de plek waar de militanten van de PKK zitten. Smokkelaars, soldaten van het Turkse leger. En we rijden nu richting wat wel genoemd wordt de driehoek van de dood. Baş. Het dorp Roboski ligt op de vuurlinie tussen het Turkse leger en de Koerdische PKK-strijders. Elke dag is het leger hier actief bezig de PKK te bestrijden. Het is een dorp van boeren en smokkelaars dat al eeuwen over de grenzen reist alsof ze niet bestaan. Tamam. Tamam. Biz mazota gidiyoruz. Kuzey Irak'a gidiyoruz. Orada akrabamız var. Biz zaten telefon ediyoruz. Burada giderken onlar arabayla mazot getiriyor. Biz de oraya giderken biz mazot alıyoruz. Parası veriyor onlar orada.
Hemen katıra, ata yükleyip buraya getirecek. Burada da satıyoruz. Sınır içinde gidiyor zaten. Bizim için zaten sınır yoktur. Bizim için Sınır biz yok. sınır görmüyoruz. Bu 100 yıldır, belki 100 yıldır akrabamız yarısı o tarafta, yarısı bu tarafta. Biz akrabayız zaten. Biz gidip geliyoruz. Pasaport lazım orada. Sınırda. Yok pasaport, Pasaport yok. asker yoktur zaten. Biz kaçakla gidiyoruz. Kaçakla Polis yok. gidiyoruz. asker Polis yok, yoktur. Yok. Bazı defalarda asker geliyor, yolumuz kesiyor. Ha. Öyle oluyor. Siz Türk müsünüz, Irak mısınız? Biz Kürdistan'da yaşıyoruz şu anda. Burası Kürdistan'dır. Ama Türkiye bağlıdır. De afgelopen winter ging het mis. In hun jacht op de PKK bombardeerde de Turkse luchtmacht op deze bergpas een groep van tientallen Koerden. De slachtoffers bleken smokkelaars. De meeste jonge tieners. اخ ودي تلوبك يا ذاك ودي ما تبهي اخ ودي İnanasım bile gelmiyordu halen. 34 tane insan ya, dile kolay. Kim bu ya? Bu benim abim. 26 yaşında olan bir abim vardı. bakar mısın? Abim henüz gencecik biriydi. Bu toprağın altında artık kalmayı hak eden bir insan değildi. O akşam ne oldu? O gün daha akşamdan bu taraftan gittiler. Daha sınırı geçmeden toplu olarak kardeşim telefon açtı bize. Dedi ki Heronlar bizim üzerimizde. Ondan önce de sürekli Heronlar zaten vardı. Onun için yani böyle bir şeyin yaşanacağı düşünülmüyordu. Çünkü askeriye biliyordu. Karakol biliyordu. Alay var, Tugay var burada. Onlar da biliyordu. Ondan sonra Her gün uçaklar her gün Heron izleyen görüntüleri izlemek için Heronlar hep oradaydı zaten. Hükümet bildi kaçılandı. Şimdi Gençler hükümet biliyordu. Bizim tabur komutanlığı falan herkes biliyordu. Zaten her gece hani sürekli bizim başka bir işimiz yoktu zaten. Sadece o iş, kaçakçılık vardı. Onda da hani arada bir giderlerdi. Her gece gitmezlerdi. Karlı, yağmurlu akşamları seçerlerdi. Yakalanma korkusundan dolayı. O gece gittiler. Zaten başlarına bu geldi. Seslerini duyduk birden. Saat 9:30 civarında. Hemen biz araştırdık. Dediler orada çatışma var. Haber aldık. Katliamda bir kişi kurtuldu. Telefon açtı köye. Biz hepimiz katliamın olduğu yere koştuk. O yolu tutan askerler de köye doğru geldi. Artık katliam yaşandı. Herkesi öldürdüler. Askerler de köye doğru geliyordu. Ama biz herkesin... Sen de gitti. Ben de gittim. Aha. Ben- Ne gördünüz? Ben tam sınıra gittim. Yani her tarafta yangın var. Yangın vardı. İnsanlar yanıyor. Hayvanlar yanıyor. Birlikte beraber. Alevler yükseliyor. Dumanlar var. Bir madde atılmıştı. Nefes darlığı, herkes oraya giden herkes nefes darlığı çekiyordu. Biz bir madde, yani kimyasal gibi bir şeydi. Çünkü o ölen çocukların ağzında yeşil bir su geliyordu. Artık herkes yani parçaları arıyordu. Kim kendisininkini bulacak diye. Ne gördünüz? Her tarafım titredi. O an diyecek bir kelime bulamadım.
psikolojim bozuldu. Bir baktım cesetler yanıyor. İnsan parçaları böyle dağılmış oralarda. Ve senin Yani arkadaş gördüklerime inanamadım. İki tane arkadaşım vardı. Nevzat, Şirvan. Onlar da kumun altında kalmışlardı. 2 metre. Hepimiz de akrabaydık. Hepimiz de kardeştik. Hepsi birbirlerini tanıyordular. Benim abimle bu çocuk hani amcamın oğlu ellerini hani vefat ederlerken katliamda ellerini birbirlerine bağlamışlardı. Kenetlenmişlerdi. Zorla ikisinin ellerini birbirinden ayırabildik. özleniyorsun. O özleniyorsun. Çok. Hepimiz onu çok özlüyoruz. Hepsi de öyle. 34 tane gençti. Yaşlı yoktu içinde. Hepsi de çalışan insanlardı. Hepsi de hiçbir sorunu olmayan insanlardı. Aralarında 3 kişi evliydi. Bu şehit aileleri çok onurlu bir duruş sergilediler. Para teklif etti devlet. Ama biz bu halk Kürtler olarak artık para yemiyoruz. Çünkü eskiden hep parayla bizi susturdular. Artık biz para yiyerek susmayacağız yani. Demek istediğim o. Yani bu şekilde bize bir korkutmak, gözdağı vermek istendi. Ama bu halk hiçbir şeyden korkmuyor. Yani daha çok öfke kalkıyor. Daha çok direnmek oluyor. Yo, data que han pasado que no tengo que dar. Amir. Kamerayı çekin. Tamam kamera. Kamerayı. Ne haber? Zie je die rookpluimen daar? Dat is dus Irak. Dat is die bergpas waar die jongens in december, die 34 smokkelaars, zijn gebombardeerd. En het gaat nu al de hele nacht en de hele ochtend zo door. Zo zijn we wakker geworden met het doffe gedreun van inslaande granaten. Er wordt met kanonnen richting Irak geschoten door het Turkse leger. En gevechtshelikopters die nu een soort kat-en-muisspel spelen boven die pas. En voor zover ik het begrijp is dit het staartje van een gevecht tussen de PKK die vanuit Irak mortiergranaten heeft geschoten richting het Turkse leger. Er is gisteren ook een Turkse soldaat bij om het leven gekomen. En het Turkse leger wreekt zich op dit moment.
En het gekke is dat terwijl die bommen vallen, niemand in het dorp er nog van omkijkt. Mensen zijn zo gewend om tussen die gevechten te zitten, het leven hier gewoon doorgaan. Şiddete büyür çocuklarımız. Yani gidecek, kaçacak başka yerimiz yok. Biz nereye gideceğiz? Verir misiniz Hollanda'da bir köy bize verir misiniz? Biz de gelip oraya yerleşelim. Hadi bu köyü Hollanda'ya götürdük. Diğer köyü de Almanya'ya götürdük. Yani yüzlerce, milyonlarca insanı nereye götürürsün? Ve siz savaş hakkında çocuklar ile konuşuyorsunuz. Çocuklarla neyi konuşacağız ki? Çocuklar her şeye tanık oluyor. Bu hakkında konuşuyorsunuz. Ya yani nasıl konuşmayı sormuyorlar mı? Çocuk yani sonuçta çocuk ama ne olduğunu soruyor sonuçta. Erkek çocuklar buradan daha gidiyorlar. Evet. Şimdi gitmemenin sebebi var mı? Yani gitmemek için dedim ya yani 1,5-2 yaşından itibaren tam 20 yaşına kadar gelen bir çocuk düşünün. Soruyor mesela. Bombalama niye yapılıyor? Kime yapılıyor? Niye yapılıyor? Bu şartlarda büyüyor bu çocuk. Asker kime şey yapıyor? Kime karşı savaşıyor? PKK'ya karşı. PKK dediğiniz kimdir? Kimin çocuğudur? Bizim çocuğumuz. Komşusunun çocuğudur. Resmen bir vadide yaşıyoruz. Köyümü seviyorum. Ama sadece her seferinde bir baskı altında olduğumu hissediyorum bu köyde yaşadığım sürece. Ve bu beni gerçekten huzursuz ediyor. Dercesine mesela ders çalıştığımda bomba seslerini ben dinliyorum. Bu beni gerçekten huzursuz ediyor. Acaba kaç kişi öldü? Acaba kaç kişi yaralandı? Sonuçta her iki tarafta bizim kardeşimiz. Her iki taraf, benim abilerim askerlik yapıyor sonuçta. Benim akrabalarım gerillalar. Askerliklerini yaptıkları devlet benim abimi, diğer abimi bombalıyor. Düşünün. Yani hangi adalet bunu isteyebilir ki? Kim bunu... Ben düşündüğümde aklım almıyor. Gerçekten benim iki abim, benim o katliamda ölen abim de bu devletin vatandaşı olarak bu devletin askerliğini yaptı. Görev aldı. Orada helikopter var, Türk ordu var. Evet. Siz korkuyor musunuz? Evet korkuyoruz. Neden? İşte yükümüzü yakalarsalar hepsini ateşe verirler, yakarlar. Suya atarlar. Bize tutanak yazarlar para cezası diye. Petrol. Evet. O tepe Irak. Bu tepe tam sınır. Sınır. Taş var. Sınır. Tepe sınır. Bu taraf Irak, bu taraf Türkiye. Helikopter bizi görüyor. Görüyor. Bomba sesleri zaten her gün böyle oluyor. Alışıyoruz böyle şeylere. Her gün böyle. Evet her gün böyle bomba atıyor. Hiç ölümden korkumuz yok.
Ama şu anda vatandaş da devlete korkuyor. Devlet de vatandaşa korkuyor. Öyle değil mi? Ama demek ki burada bir sorun var. Bu sorunu çözmek gerekiyor. Benim kanaatim. Öyle değil mi? Ama devlet kimden korkuyor? Devlet de yine PKK'den, Kürt halkında. Onlar da korkuyor, onlar da korkuyor. Ortada bir savaş var. Bu savaşı durmak gerekiyor. İnsanlar daha ölmesin. Biz onu istiyoruz. PKK de aynı. Bu toprağın çocuğudur. In deze vallei voelt de buitenwereld heel ver weg, als een ander land. Het dorp is een kokon, moederlijk omarmd door die hoge bergen. Hier bestaat slechts één waarheid, die de dorpelingen steeds weer aan elkaar vertellen. De Turkse staat heeft ons dit met opzet aangedaan, omdat we Koerden zijn. Zag je dat? Al die busjes hier zijn allemaal soldaten nu in civiele kleren, beschermd door een paar legertrucks. Hier in Şırnak, een stad van 50.000 inwoners, hebben ook 50.000 soldaten gelegerd. Het is een enorme operatie. Allemaal jongens uit heel Turkije die hier naartoe worden gestuurd om het probleem op te lossen. Ik worstel met de vraag waarom er in dit land zo'n rotsvast vertrouwen bestaat in de militaire oplossing van het Koerdische probleem. Maar aan dat heilige geloof in het leger als verdediger van de Turkse eenheidsstaat wordt zelfs hier in Koerdisch gebied vastgehouden. Ama askerimizi çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Neden? Yani askerimiz bizim güvenliğimizi sağlıyor burada. Devletimizin huzuru için burada. Güvenliğimiz için burada. Asker burada olunca ben rahat uyuyorum. Ben evimde rahat uyuyorum. Ama asker olmasa böyle rahat olamayız yani biz. Tabii ki yıllardır eli kanlı terör örgütü Şırnak ilimizin genelinde bölgemizde çok büyük katliamlar yapmıştır. Çok şehitler var. Çok şehit var. Mesela örneğin bu terörle mücadele esnasında şehit olan şehitlerimizin, yani başkanıyız biz burada, şehit ailelerimizin. Siz de yaptınız. Biz de bu tabii ki katliamlardan nasibimizi aldık. Yani köyümüzü de bastılar, evimizi de bastılar, amcamgilin evini. Bu arada 12 kişiyi amcamın evinde de katlettiler. Bunlar hepsi Kürt kökenli. Şimdi baktığın zaman, günün zamanı geldiği zaman diyorlar ki biz Kürtlerin temsilcisiyiz. Değil. Bunlar Kürtlerin temsilcisi değildir. PKK Kürt değildir. PKK bir vahşidir. Yani lanetliyorum ben burada onları. Yani bizim bir Kürt sorunumuz yok yani. Bir bölge sorunumuz da yok aslında. Sırf tek bir sorunumuz var. O da PKK terör örgütüdür. Ama ben anlamadım. Siz Kürt. Yok, ben Türk. Ben Kürt, ana dilim Kürt. Ana dilim Kürttür. Ana dilim Germanca. Fakat Türkiye Cumhuriyet bayrağının altında yaşıyorum ben. Bizler bu bayrağımız için gerekirse bugün de canımızı seve seve vermeye hazırız. Siz de. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Vatan için, bayrak için. Bu ne? Türkiye. Bu da bizim bayrağımız. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış bir bayraktır. Biz de size hediye ediyoruz. Severseniz hatıra olarak odanıza asarsınız. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ik vraag me af, als je ontkent dat er een Koerdisch probleem is, zoals deze man, hoe vind je dan een oplossing voor al dat geweld? De huidige regering in Turkije heeft die oplossing wel beloofd. Was Koerdisch jarenlang verboden, nu mag die taal worden gesproken op radio en tv, wordt die gedoseerd op scholen en universiteiten. Er is wel degelijk wat veranderd in dit land.
Revan'a sorunu nasıl tarif ettiğini soruyorum. Onu dağa çıkaracak kadar önemsediği sorun kafasında neye denk düşüyordu? Sorun, yok edilmek istenen bir kültürdür. Onlar adına savaşmaya gittim diyor. Silaha hiç ilgi duymadığını, aslında dağın ona göre olmadığını şu kelimelerle anlatıyor. Dağda istemediğim her şey vardı ama bir yola çıkmıştım. Sonunda ölüm de olsa amacım için devam edecektim. Tıpkı atalarım gibi. Bu kitap PKK hakkında. Evet, dağdakiler hakkında. Ama yasak mı? Yasak değil, hayır. Artık değil. Yani 3 yıl önce yayımlansa yasak olabilirdi ya da 5 yıl önce. Bugün de hala sorunlu olduğu zamanlar oluyor. Mesela doğrudan kitapla ilgili dava açılmadı belki ama bazı mahkeme dosyalarına girdi. Anlamadım. Bu devlet Kürtçe ders verdi. Kürtçe kitaplar, Kürtçe televizyon, radyo ama savaş devam ediyor. Gençler dağa gidiyorlar. Evet ve gitmelerinin sebebi şimdi devletin verdikleri yeterli değil. Öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor ve devletin de bunu kabul etmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'de hep şöyle bir algı var. Sanki hak rezervimiz sınırlı. Hani bir miktar veririz, bununla yetinsinler. Kimse devletin lütfettiği sınırlı bir hakla yetinmek zorunda değil. Her zaman vaatler var. Özgürlük, adalet, eşitlik kavramsal düzeyde çok güzel telaffuz ediliyor. Ama gerçeğe baktığınızda son derece sınırlı, son derece yetersiz ve insanların kendilerini ifade etmek, kendi doğduğu yerde, yaşadığı yerde kendini eşit hissetmek arzusu çok insani bir arzu. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Sadece Kürtler için geçerli değil. Çok samimi bir tespit yapmak zorundayız. O da şu: Kürtler Türkiye'de eşit değiller. Kürtler ve Türkler hiçbir açıdan eşit değiller. Ve bu eşitliğin sağlanması sorunu aslında. Hala onları dağda tutan. Yarışma yapıyorsunuz. Yok, kendimize böyle keyiften uçuyoruz. Ne kadar yüksek gidiyor? Çok. Çok. Sınırı üstünde geçer mi? Ha? Evet. Uçurtmanın sınırı yok. Her yere gidebilir. İpin ne kadar varsa sınırı bile geçebilir. Hier steken we nou de grens tussen Turkije en Irak over. Want hier in Irak ligt natuurlijk de utopie van de Turkse Koerden. De Iraakse Koerden hebben inmiddels zelfbestuur, autonomie. Dat wat de Turkse Koerden heel graag willen. Maar ja, het is ook de plek waar de bommen van het Turkse leger vallen. We rijden Irak binnen en meteen wacht een andere wereld. De Iraakse Koerden kregen waar de Turkse Koerden al zo lang naar verlangen. Zelfbestuur, een eigen vlag, een eigen leger. Een cadeautje van het Westen voor de jarenlange steun tegen Saddam Hussein. Terwijl datzelfde Westen aan de andere kant van de grens wapens geeft aan de Turken om hun Koerden te bestrijden. Dit is het hart van de Koerdische regio. Maar 1923, toen die grote taart die het Ottomaanse Rijk ooit was, werd herverdeeld, kwam hier de grens te liggen. En werd het Koerdische volk ineens verdeeld over 4 verschillende landen. Ama İran dedi böyle dire. Ama Türkiye dire. Ama Suriye dire. Kürtçe abana Kürt. Kürt. Kürt abana Kürt hemi. Süleymaniye, Hacı Amran, Veraki, Adah, Barvariye, abi Gazi Ahmediyene. Kürt hemi. Doğuki hemi. Zahu hemi Kürt. Vallahi alet Kürt Türkiye tane
كل تركيا تانك ما عملية تين عادوها تين شول كان معاملة فقيرة تين تين دوكي تين بقي شول كان كاش دان شول كان شول هو فقيرة كان معاملة هاي تين وش تجارات هذه وانا هي معاملة همية الدنيا همية أبدا الحمد لله رب العالمين وانا ما خدك حقيقة وانا ما همية الدنيا همية وانا وصلنا Bu ne? Türkiye askeri. Türk askerler burada. Ama burada Irak. Müttefik. NATO. Dat is toch raar? We zitten in Irak en er zit hier gewoon een Turkse legerbasis. Dus voor het Turkse leger bestaat die hele grens ook niet. Eén smokkelaar die het bombardement van Roboski overleefde, vluchtte na het incident over de bergen naar Irak. Opgejaagd door bedreigingen en het gevaar van arrestatie. Tabii şimdi biz orta Roboski'deydik. Köyümüz, evimiz buradaydık. Neredeyiz burada haritada? Burası yani biz şu an Batüfa. Zaho. Evet Zaho biz Irak. buralardaydık. Evet. Evet buralarda Batüfa. Bu Burası mı? burası. Burası. Biz Ve Roboski? Roboski burasıdır. Kaçakçılar. Kaçakçılar Nereye? buradan geçiyor. Harihaniye. Buradan yukarıya yani. Bu arada dağın arkasına yani Roboski'dir. Bu Harun Amerikan o Harun uçağı yani insansız uçağı yani dolaştığı için yani bizi Harun tespiti yaptı. Bu Harunlar yani sınırı her yerde takip ediyorlar. Ama maalesef bu akşam yani bu Harun yani diyor kaydı var. Nasıl biz köyden çıktık, ya nasıl yükümüzü aldık, nasıl geri gelmişiz sınıra. Ondan sonra bu Harun'u hedefi kilitlendi. Ondan sonra bu F-16'lar jetler, uçaklar bizi bombaladı. Yani bir uçağın sesi, hiçbir ses biz duymadık. Bir baktı üzerimizde düştüler. Düştüğü zaman havası yani basıncı beni attı kenara. Çünkü ben tam bir sınırın sıfır noktayı yani beton taşındayım. Bu insanlar burada oturuyordu. Ben de buradaydım. Taşın yanına. Bunları vurduğu zaman ben kenarda olduğu için beni yani havasını beni attı. Türkiye toprağına attığı zaman ben de yani kendimi biraz yuvarladım 50 metre falan yani kendimi kara gömüldüm. Bu karın içine attım kendimi. Ondan sonra onlar da ölü zannettiler. Ben de ölü numarasını yaptım. Kendimi kıpırtamadım. Telefon açtım. Köylülere telefon açtım. Dedi bizi öldürdüler. Bizi bitirdiler. Her zaman ben onların yanındaydım. Tarlada olsa, köyde olsa, nerede olursa olsun biz onlarla beraber gidip geliyordum. Hiçbir zaman ben onların unutmayacağım. Onların gözüm önüne gitmiyorlar. السلام عليكم. Selam. باش بريس. أنا صاد السوري. İsmet. Burası Mahmur mu? Evet Mahmur. يعني كامبينج مخمور. Camping Mahmur. مخمور خالع بس كامبينج مخمور. Ha. Siz de burada kalıyorsunuz. Evet evet. Biz Türkiye'den. Efendim? Siz de Türkiye'den. Yani bir hepsi Türkiye biliyorum. Yani çoğunluk çünkü Türkiye'den gelen yani Türkçe biliyor. Yani çoğunluk mesela ihtiyar kısmı yani Türkçe bilmiyor. Fakat genç kısmı
Het Mahmourkamp is een kamp vol Koerden uit Turkije, gevlucht voor het geweld of voor de Turkse justitie vanwege hun banden met de Koerdische PKK. Een vluchtelingenkamp dat voelt als een gevangeniseiland. Dit is het enige stukje grond in de regio waar de PKK het helemaal voor het zeggen heeft. Hun eigen staat in een godvergeten uithoek van de wereld. Burası mı? Bu sefer. Okey. Merhaba. 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 Hoş bulduk. Best leuk. Een nachtje op de grond slapen. Maar die mensen die hier wonen, die doen dat al 15, 20 jaar. En elke keer als ik vannacht wakker werd, keek ik naar dat portret van de grote leider Abdullah Öcalan, die al sinds 1999 vastzit op het gevangeneiland Imrali. Daar zit hij een levenslange gevangenisstraf uit als leider van de PKK. Hij kijkt je eigenlijk aan te zeggen van luister vriend, ik zit misschien wel vast, maar ik ben hier nog steeds de baas. Je ziet hier echt geen hand voor ogen. Het is zo ontzettend stoffig. Maar ja, zo is het Mahmourkamp. Kamp voor zo'n 10.000, 12.000 vluchtelingen. Waarvan de eerste al in de jaren 90 vanuit Turkije naar hier, Irak, kwamen. Ze waren op zoek naar een plek om te vluchten voor het Turkse leger. En dat hebben ze in de tijd voorgelegd aan Saddam Hussein, toen nog de president van Irak. En die zei toen, ach, laat ze hier maar wonen. Dat houden ze toch niet vol. Vallahi hayat güzel değil. Burası tuz, duman bak görüyorsun. Çok toz. Ha vallahi tuz çok var. Bir de sıcak. Hijyen yok, enerji yok, oksijen yok. Yani çocuklar hepsi hasta. Her 2-3 gün doktora götürüp getiriyorum. Ama neden siz Türkiye'den burada gittiniz? Türkiye bizi kabul etmiyor. Bizi Kürt olarak kabul etmiyor. Varlığımızı kabul etmiyor. Kültürümüzü kabul etmiyor. Dilimizi kabul etmiyor. Kabul etmedikçe ne yapacak? Biz de mecburen buraya geldik. Vallahi ne yapacağız? Başka çaremiz yok yani. Mutlu olmaya çalışıyoruz. Vallahi mutlu değiliz yani. Ama inşallah hani Kürt sorunu çözülürse biz belki döneriz. Eğer önderlerimiz kabul ederse, önderlerimiz üzerindeki tercihti kaldırırsa, önderlerimizi bırakırsa o zaman belki gideriz yani. Siyasetten dolayı buraya geldik. Mesela boş 10 yıl yattım. Niye? Dilimiz için yani ben bir şey yapmadım. Ben elimize bile silah bile almadım. Silah kullanmasını dahi bilmiyorum. Bak silah kullanmasını gerçekten bilmiyorum. Siz o zaman neden hapis gittiniz? Abdullah Öcalan'ı yakaladıktan sonra biz de protesto ettik. Biz de kabul etmedik. Ya sesimizi çıkardık yani. Ne oldu o zaman? O zaman mesela 3-6 ay geçtikten sonra beni cezaevine götürdü. Siz burada kampta oturuyorsunuz. Neden şehir gitmiyorsunuz? Burası siyasi bir kamp. Burada bizi bir araya getiren zaten dilimizdir, mücadelemizdir yani biz burada gelen hepsi Türkiye'den gelmiş yani mülteci yani köyleri yakılmış, yıkılmış mesela cezaevine tıkılmış, işkence görmüş ondan dolayı. Hayat zordur ama başka şartlar yok yani başka koşullar göster ki biz gidelim ama yer yok yani nereye gideceğiz yani başka yer yok yani. Şehir var mı, iş var mı vallahi orada? Yani gidemiyoruz işte. Biz burada mücadelemizi yürütüyoruz. Çünkü biz şimdi şehire gitsek ne yapacağız? Yani her ev bir yere gitsek bir şey ne olur mesela? Hepimiz aynı yerden daha iyi olur mesela. Normal hayat var orada yani. Ama siyasi hayat var burada mesela.
Yani burada PKK yok. Yani biz hepimiz PKK'yiz. Yani sileli bir PKK burada yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani biz hepimiz PKK'yiz yani. Het kamp is ook een leerschool voor de bergen. Hier wachten de jongeren om de kampen van de PKK in te gaan, of de ouderen op de terugkeer van hun kinderen. Wie zijn leven geeft voor de strijd, krijgt als beloning een foto aan de muur. Merhaba, Merhaba, sağ olasın. Teşekkür ederim. Nasılsınız Bram? Memnun oldunuz? Evet. Çok memnun oldum. Safa getirdiniz. Çok sağ olasın. Geldiğiniz için çok gururluyuz. Çok en yakın akrabamız o da şehit düştü. Aha. Evet, Türkiye'de. Ama çok genç. Yani. İşte gençti. O da 15-16 yaşındadır. Aha. İşte baksan. O da kaç ay önce şehit düşmüş. Hani çatışmada öldürüldüler. Askerler operasyona çıktı. Dağa çıktılar. Hani PKK'leri öldürmek için. Onlar da çatıştılar. 7 asker öldürüldüler. O da şehit düştü. Burada? Orada onlar işte Orta Suriye Roboski katliamı işte onlar öldürülen şehit Terca tarafında öldürülen bombalanan işte bunlardır. Bunlar hepsi işte cenazedir. Ve biz olay biliyoruz. Evet. Ama neden bu resim sizin evde mi? İşte bizim yeğenimiz biri, diğeri hepsi bizim akrabamız. En Sizin yakın, ailede? Evet, ailede. Benim kardeşim oğluydu. Siz Roboşkulu? Evet, Roboskiyiz. Öyle mi? Evet. Evet, hepsi zaten 21 kişi bizim en yakın akrabamızdır. 21 kişi. Yani köyümüze gitmek istiyoruz. Yani akrabamızın yanına gitmek istiyoruz özgürce. Roboski. Roboski. Yani kaç yıldır oraya gitmemişiz. Yani görmemişiz birbirimizi. Ne için? Orada gitsek bizi tutuklarlar. Ne için? Kürt olduğu için. Hani ana dilimizi konuşamayız. Kimliğimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Yok ne istediğimiz zamanda bizi tutukluyorlar, dövüyorlar. Senin hakkın yok bunda. Ama özlem var mı? Tabii ki özlem var. Nasıl olmaz? Hani 94'ten beri yani biz böyle esir gibi burada yaşıyoruz. Kaç yaşındasın? 20. 20. Ve daha gitmek istiyor musun? Yok daha yani hiç kimse daha çıkamaz. Yani gitmek istemiyoruz ama bazen mecbur kalıyorlar. için düşünmeye gerek yok. Yani gerekirse biz de gireriz savaşmak için. Yani kendi ana dilimizi kazanmak için gideriz. Yani başka çare yok ki. Yani ben şimdi burada dursam Türkiye hayatta gelip bana ana dilimi vermez. Onun oğlu gitmek istiyor musun? Şimdi hiç kimse kendi canını öldürmek istiyor mu? Yok. Ama mecbur kalırsa işte. İşte oğlum benim canımdan daha kıymetliydi. Ama eğer çare kalmadıysa ne yapacağız? Mecburen biz kendi ana dilimizi, kendi toprağımızı işte kazanmadıkça biz rejime karşı savaşırız. İşte oğlum gitse, kızım gitse, kim gitse işte biz gururluyuz. İşte kendi dilimizi kazanmak için, kendi toprağımızı kazanmak için. Als we het kamp verlaten, vraag ik me af of ik het nu eindelijk begrijp. Waarom duizenden Koerden ervoor kiezen in deze stoffige uithoek te blijven leven. Een leven voor de politiek, voor de strijd. Zelfs als duidelijk is dat die niet te winnen is. De strijd als zingeving. Het verlangen naar het Eldorado, ergens over de bergen. Bizim yiğit çocuklar gerçek yolu buldular. Bizim yiğit çocuklar gerçek yolu buldular. Bizim Sinan kayalar denize. Thank you for watching. If you like this, please check here for the next episode or for other recommended series. And don't forget to subscribe if you want updates on upcoming new travel series.